Ekibimizden sevgili Kemal yine soruları topladı. Bütün YouTube'da ve Instagram'da yapılan, bana gelen soruların hepsini toparladı ve karşıma koydu. İlginç sorular var bugün. Kemal, teşekkür ederim sana öncelikle. Bugün o soruları tek tek yanıtlıyor olacağım. Kemal, bu soruyu senin de sorduğunda çok fazla şaşırmadım. Çünkü son dönemde, özellikle son 3-4 aydır bana adın ne sorusundan daha çok soruluyor bu soru. Öyle söyleyeyim sana. Trendyol komisyon oranları. Ya şimdi baktığın zaman, bir satıcı gözüyle baktığında ve Türkiye'nin ekonomik şartlarını değerlendirerek baktığında evet, bence yüksek. Yani düşük bir komisyon oranı olduğu söylenemez. Ama gözden kaçırılan bir nokta var bana göre. Bu tabii ki benim kişisel bir yorumum. Şimdi Trendyol gibi bir platform. Şimdi reklam yatırımları yapan bir platform. Televizyon reklamları veriyor. Radyolarda, çeşitli basılı mecralarda, internette birçok reklam veriyor ve bu reklam vermesinin amacı nedir? Müşterilerin, yani bizim müşterimizin aynı zamanda Trendyol müşterilerinin Trendyol'dan daha çok alışveriş yapmasını sağlamak. Şimdi Türkiye'nin şu an bir numaralı e-ticaret sitesi Trendyol. Bunun en büyük sebebi ne sensin ne benim. Trendyol'un yapmış olduğu marketing yatırımları. Ve Trendyol'un kendi içerisindeki dinamiklerini çok iyi yönetebiliyor olması. Neden böyle söylüyorum? Neden bu kadar emin konuşuyorum? Çünkü ben birçok platformda satış yapıyorum. N11'de yapıyorum. Hepsi burada da gitti gidiyor, Çiçek Sepeti. Yani birçok platformu deneyimlemiş bir insanım. Ki buna Amazon Türkiye'de dahil. Dolayısıyla Trendyol'un bambaşka bir rüzgarı var. Şimdi birincisi güven. Yani bir müşteri Trendyol'dan alışveriş yaparken o ürünü koşulsuz bir şekilde iade edebileceğini biliyor. Yani memnun değil, aldığı ayakkabıyı giydi, ayağını vurdu mesela. O ürünü iade edebiliyor. Şimdi bu müşteri için mükemmel bir şey. Kendini müşteri yerine koy. Yani satıcı olarak düşünme, kendini müşteri yerine koy. Bu mükemmel bir şey. Aynı sistem Amazon'da da var. Ben Amazon'dan mesela tişört satın aldım. Tişörtün, Amazon Amerika'dan bu arada Türkiye'ye getirdim ürünü. Tişörtün şu yanlarından tüyler çıkmaya başladı. Hemen mesaj attım canlı yayından, dedim ki yandan tüyler çıkıyor dedim. Fotoğrafını gönderdim. Aman efendim, çok özür dileriz. Yani size bu deneyimi yaşattığımız için çok üzgünüz. Size hemen para iadesi yapıyoruz. Ürün sizde kalabilir. Şimdi bu beni o kadar memnun etti ki müşteri olarak. Ve ben şunu dedim. Ya bundan sonra ben çöp alsam 5 lira pahalı olsun, Amazon'dan alayım. Bu mantıktayım. Şimdi Trendyol'un yarattığı müşteri memnuniyeti, oradaki kaygısı tamamen bu Amazon modeliyle birebir benzer. Yani yakın diyelim. Birebir benzer, belki Amazon'a biraz haksızlık olur ama çok yakın bir memnuniyet durumu var Trendyol. Dolayısıyla müşterisi çok fazla, çok tercih ediliyor. Burada tabii ki şunu düşüneceksin. Ya iyi de Trendyol kendi cebinden para harcamıyor ki. Yani müşteri iade ettiği zaman olan satıcıya oluyor. Satıcı sonuçta parasını kaybediyor. Bir de üstüne kargo ücreti satıcıya yansıtılmış oluyor. Trendyol sadece kendi komisyonundan fedakarlık etmiş oluyor. Yani cebinde zaten olmayan parasını fedakarlık etmiş oluyor diye düşünebilirsin ki bence haklısın. Ama bunu şöyle düşün. Ben şimdi bir e-ticaret sitesi açsam, Trendyol değil de atıyorum Mirenyol attım şu an. .com açtım. Bunun için insanların alışveriş yapmasını beklemek için ne yapmam gerekir? Para harcamam gerekir, değil mi? Reklam vermem gerekir. Sağda solda tanıtımlar yapmam, influencerlarla çalışmam gerekir. Milyonlarca lira para harcamam gerekir. Tamam, yine bir Trendyol olamam tabii ki. Ama en azından 3-5 müşteri yakalarım. Ama çok büyük risk ya. O kadar para harcayacaksın, reklam yatırımları yapacaksın. İnsanlara kendi markanı, kendi mağazanı tanıtacaksın ve insanlar sana güvenecek. Ve orada ciddi bir yatırım yapacaksın. Bir de kredi kartı komisyonu nedir? %3, %2 neyse kredi kartı komisyonu bankaya ödeyeceksin. Şimdi baktığın zaman bu kadar yatırım yapıp da kendi e-ticaret sitenle, sıfırdan e-ticaret sitenle insanlara mal satmak mı mantıklı? Yoksa ortalama %15, %20 komisyonla zaten oturmuş bir sistem olan Trendyol üzerinden satış yapmak mı mantıklı? Bence Trendyol daha mantıklı. Şimdi benim bu konuda birçok kişi, ne yazık ki öyle adlandırılıyorum ama değilim. Yani kendimi bu konuda nasıl ifade ederim açıkçası ben de çok fazla bilmiyorum. Çok düşünmüyorum ama Trendyol yanlısı olarak beni düşünebiliyor insanlar. Ama öyle değilim, emin olun bana. Ben pek çok platformda satış yapıyorum. Sadece Trendyol değil. Trendyol şu an Türkiye'nin bütün e-ticaret dinamiklerini yönetiyor. Bütün sistemin tam ortasında Trendyol var. Şimdi benim bu büyüklükteki bir platform içerisinde yer almamın da bir bedeli olmalı. Şimdi Trendyol satıcıları şunu bilmiyor. Amazon Amerika'da hiç satış yaptınız mı? Amazon Amerika'da. Ya Amazon Amerika'da komisyon oranları Trendyol'la aynı. Aynı. Hatta üstüne üstlük şu da var. Sen ürünü depoya yolluyorsun, bir de FBA fee ödüyorsun. Ya Amazon senden hem komisyon alıyor, bir de üzerine ürünü satamazsan, belli bir zaman içerisinde satamazsan eğer,
senden depo ücretleri tahsil ediyor. Sen diyorsun ki ya satmıyorum kardeşim, vazgeçtim, malı çöpe at. Tamam atarım ama bana bu kadar para verirsen. Amazon sana bunu söylüyor. Şimdi diyeceksin ki Trendyol'da geç kargo için bana 20 TL ceza kesiyor. Kesecek. Trendyol'un seni teşvik etmesi lazım. Yani sana o cezayı kesecek ki sen bir dahakine o geç kargoyu gönderme müşteriye. Niye? Çünkü Trendyol müşterisine diyor ki ben sana zamanında hızlı teslimat yaparım, koşulsuz iade garantisi sunarım belli bir gün içerisinde. Bunu müşteriye sunuyor zaten. Dolayısıyla söylediğinin arkasında olabilmesi için de satıcılarının da aynı safta olması gerekiyor. O yüzden bana göre, yani benim fikrimce, eğer sattığın ürün karlı değilse, zaten %10, %15 kazanıyorsan Trendyol'da zaten satma. Ama daha yüksek karlılıklar elde ediyorsan, bir üründen daha fazla kar edebiliyorsan, o zaman Trendyol'un komisyon oranı çok yüksek değil ve gerçekten de olması gereken bir komisyon oranı. Diğer türlü zaten o çark dönmez, mümkün değil dönmez. Mutlaka sekteye uğrar. Şimdi günümüzde şöyle bir durum var. Mesela ben tişört üretiyorum, tişört satıyorum Trendyol'da. Bu tişörtü 60 TL'ye herkese satıyorum. Şimdi diyorum ki ya ben bunu 60 TL'ye satıyorken bir müşteri de Hepsi Burada'dan gelsin diyorum. Hepsi Burada'ya aynı tişörtü koyuyorum 60 TL. N11'e koyuyorum, Gitti Gidiyor'a koyuyorum. Amazon Türkiye'ye koyuyorum. Bütün platformlara koyuyorum. Nereden ne gelirse. Yani mantığım bu diyelim ki. Şimdi nereden ne gelirse mantığıyla iş yaptığınız zaman bir kere odağımız dağılıyor. Şöyle ki, şimdi Türkiye'de en çok evet Trendyol tercih ediliyor müşteriler tarafından. İkinci sırada bana göre Hepsi Burada. Üçüncü sırada Amazon Türkiye var. Ki Amazon bambaşka bir konu, onu birazdan anlatırım. Dolayısıyla odağımız dağılıyor. Yani her bir platforma koyduğumuz zaman. Ama şunu yapabiliyorsak, stok, fiyat, bütün pazar yerlerinde entegrasyon kullanarak eş zamanlı bir şekilde onları yönetebiliyorsak çok mantıklı. Ama her birine ayrı ayrı vakit harcıyorsanız çok mantıklı değil. Bu sefer odağınızı bölmüş oluyorsunuz. Ki birçok platform var, entegrasyon platformu. Mağazaları bağla, bütün ürünleri tek entegrasyon platformuna yükle. O entegrasyon platformu tüm pazar yerlerinde ürünlerin satışı açsın. Bu çok mantıklı. Ama aynı fiyat olmak koşuluyla. Çünkü Trendyol'un, Hepsi Burada'nın ve diğer pazar yerlerinin sözleşmelerinde açıkça şu yazıyor. Diyor ki benim platformumda bu ürünü satıyorsan diğer platform ya da kendi e-ticaret sitende ürünün fiyatı daha pahalı ya da aynı fiyat olmalı. Ki insanlar benim platformuma gelip bu ürünü alsınlar. Çok da haklılar. Şimdi ben ürünü kendi sitemde 50 liraya satıyorsam, Trendyol'da Hepsi Burada'da da o ürünü 90 liraya satıyorsam, müşteri benim internet siteme gelip alması daha karlı. Bu Trendyol'a ve Hepsi Burada'ya haksızlık olur değil mi? O yüzden fiyatlar aynı olmalı. Bu bir kural. Bu değişmez. Komisyonlar farklı olsa da fiyatlar aynı olmalı. Dolayısıyla eğer birinden birine karar vermek zorundaysam, ben Amazon mu, N11 mi? O zaman benim önerim şu. Ben tek tek anlatayım sana platformları. N11. Bu 11-11 kampanya döneminde inanılmaz güzel reklamlar yaptı. Yani Türkiye'nin bir numaralı e-ticaret sitesi eskiden, bundan 2,5-3 yıl öncesine N11'di. Herkes N11'i biliyordu. N11 kampanya yaptığı zaman işte web sitesi kilitlenir, işte Ekşi Sözlük'te hakkında konular açılır vesaire. İnanılmaz bir çığırdı N11'in. O dönemler çok popülerdi ve N11'de satış yapmak çok iyi bir işti. Tabii yine Trendyol, Hepsi Burada tabii ki vardı ama N11 bir numaraydı. Sonra tabii bilmiyorum ne olduysa N11 artık biraz inişe geçti ve şu an N11'de daha çok ekonomik fiyatlı ürünler satılabiliyor. Yani evet platform yine satış yapıyor ama bir Hepsi Burada'yla bir Trendyol'la yan yana koyduğunuz zaman çok aşağıda kalıyor ne yazık ki N11. Ben bu duruma üzülüyorum ama böyle. Çok bir satış beklentiniz olmasın N11'den. Ama bir ürününüz var ve fiyatı uygun bir ürünse N11'de listeleyin. İddialıysanız o üründe N11'de satış yaparsınız. Gelelim Hepsi Burada'ya. Hepsi Burada bana göre kampanya tarafında Trendyol'dan biraz daha zayıf. Çünkü kampanya adetleri Trendyol kadar fazla değil. Dolayısıyla müşteriler tarafından çok ilgi çekmeyebiliyor. Bir 4/4'lük kampanyası var. O çok ilgi çekiyor. Ama orada da zaten çok fazla ürün olmadığı için müşteriler tarafından yine Trendyol daha çok tercih ediliyor. Bir de Hepsi Burada'yı tercih eden bir kitle var. O kitle de kurumsal müşteriler. Çünkü ben bir tane cep telefonu alacağım, şirket adını alacağım örnek veriyorum. Şirkete fatura ettireceğim ve gider olarak şirkete yansıtacağım diyelim ki. Ben o ürünü Trendyol'dan almam. Niye? Çünkü Trendyol satıcısı bireysel fatura kesiyor. Kurumsala fatura kesmiyor. Ama Hepsi Burada satıcıları ve Hepsi Burada'nın kendisi kurumsal fatura düzenleyebiliyor. Bunu bilincinde olun. Eğer müşteri portföyünüz, sattığınız ürün, müşteri portföyü kurumsala yatkın bir ürünse
Hepsi burada kesinlikle yer almanız gereken platform. Çünkü orada satarsınız bu ürünü. Ama Trendyol'da da çok satıyorum, hepsi burada da aynı satarım mantığıyla düşünürseniz o biraz yanlış olacak. Çünkü hepsi burada Trendyol'dan biraz daha düşük satacak. Gelelim Amazon Türkiye, bambaşka bir yapı. Şimdi Amazon Türkiye, Türkiye'de biliyorsunuz yeni satışa başladı Amazon ve kendi depolarını Gebze'de kendi depolarını açtı ve tıpkı Amerika'da, Kanada'da ve diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi kendi depolarına gönderdiğiniz toplu ürünleri listeleyerek Amazon'un kendisinin müşterinize kargolamasını sağlayabiliyorsunuz ki bu inanılmaz bir kolaylık. Şöyle ki bugün gündüz sipariş verdim bir ürünü, yarın sabah elimde oluyor. Gece 10'da, akşam 10'da müşteri sipariş verdi ürünü, sabah 9'da kapısında oluyor. Anlaşmalı kargo şirketi eğer Amazon depolarından ürün geliyorsa aynı gün teslimat yapıyor. Bu inanılmaz bir şey. Bu şu an tabii ki hepsi burada da yer alıyor. Efsane teslimat diye bir seçenek var hepsi burada da. Sadece belli satıcılarda, belli ürünlerde oluyor ama yine Amazon kadar hızlı değil. Dolayısıyla Amazon'un orada bir avantajı söz konusu ve bu avantajı da satıcılar yaşayabiliyor. O yüzden benim önerim eğer tüm platformlar arasında kararsız kaldıysan, kendi markanı satıyorsan ve bir platforma karar vereceksen Amazon'la Trendyol arasında düşünebilirsin. Çünkü Amazon'da gerçekten güzel satışlar yapılabiliyor Türkiye'de. Ama daha çok satış yaparım, daha hızlı satarım diyorsan kesinlikle Trendyol. Ve bu bir şey gibi, yarış gibi düşünebilirsin. Yani 2 yıl önce, 3 yıl önce N11 bir numarayken şu an Trendyol bir numaraysa bundan 5 yıl sonra, bundan 3 yıl sonra Amazon'un veya şu an adını bile bilmediğimiz bir e-ticaret platformunun bir numara olmayacağını kimse garanti edemez. Her şey olabilir. Evet, aynen Kemal doğru söylüyorsun. Yani satıcının buradaki dinamikleri her zaman takip etmesi gerekiyor. Hangisi iyiyse, hangi platform önde gidiyorsa, hangi platform size daha çok kazanç sağlıyorsa o platformu tercih etmeli bütün satıcılar. Evet, sevgili Kemal'in sorduğu sorular gerçekten bugün güzeldi ki kendisi sormuyor bu arada. Sizin videolar altına yaptığınız yorumları okuyor, değerliyor, topluyor. Kendisi bana getiriyor. Beraber bakıyoruz. Daha sonra bu videoları hazırlıyoruz. Soru cevap videolarını. Sizin de dolayısıyla benzeri sorularınız olursa ya da farklı konu hiç fark etmez. Bu videonun altına yorumlar bölümüne yazın. Ben seve seve burada size cevaplarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.